Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Gelen sorulardan bir tanesi. Neymiş? Aşık olunmaması gereken kadın tipleri. Oo, çok sertmiş. Tehlikeli sular. Tehlikeli sular gene. Biz şu açıklardan bir kurtulamadık. Kıyıdan yüzsek ya. Simitle böyle değil mi şeyle, Attılar kollukla. bizi okyanuslara. Biz böyle niye böyle bir ateşten gömlek, biz niye yaptık böyle şeyler? Çiçek böcek deyip geçerdik halbuki değil mi? Toplum bunu istiyor galiba. Galiba. Ya artık bence çiçekten böcekten bıktı Sanki herkes. hazırlar gibi değil mi Evet. biraz? Artık neyse gerçekleri konuşalım. Yetişkin bilinciyle konuşalım. Olsun değil mi biraz artık? Olsun. Eyvallah. Şimdi bir daha söyle bakayım. Aşık olunmaması gereken kadınlar. Ya bir kere hani sokakta böyle bu kadın aşık olur, bu kadına aşık olunmaz gibi öyle Yok öyle bir değil. şey öyle sormuyorsun değil mi? Yok öyle Peki. değil. Bir kere eski ilişkisini unutamamış hiç kimseye aşık olmamak, daha doğrusu ilişki başlatmamakta fayda vardır. Bu kadın erkek bağımsız. Yap, altını çiziyoruz. Bunun işaretleri neler olabilir? Eski ilişkin, yani hala onu stalk ediyor olabilir. Hala onun çevresiyle çok sık görüşüyor olabilir. Onun hediyelerini kullanıyor olabilir. Görüşmeye çalışıyor olabilir. Hatta arkadaş kalmış olabilirler. Bu biraz böyle tehlikeli işlerdir. Buradan ama tam da şunu söylemiyorum, yani bir ilişki bittiyse herkes düşman olsun anlamı çıkmaz herhalde değil mi? En azından bizim seyirci böyle bir şey yapmaz. Peki bir kere bu. İkincisi çok güçlü kadınlar var. Tırnak içinde söylüyorum. Evet. Biraz yorgun. Evet. Ve yıpratıcı olabiliyorlar. Bir kadının güçlü olmasında bir beis yok. Herhangi bir insanın güçlü olmasında ya da güçlü hissetmesinde bir beis yok. Ama erkeksi bir güce göz dikmiş, erkeksi bir gücü tanımlamak, yaşamak, bunu dışa vurmak isteyen kadınlarla ilişki yaşayan erkekler çok yıpranırlar. Bir de bak derim ya ben, aşırı makyaj bazı duyguları bastırmak için yapılan maskelerdir. Aşırı estetikse annesinin kusurlarından kaçma çabasıdır kadının. Bunu bak ilk defa söylüyorum. Epeyce düşündürücü. Epeyce düşündürücü. Ve kendi vücudundaki bu denli müdahaleye açık olmak ya da bu müdahaleye İzin ver. izin vermek anneyle rekabetin işareti bana göre. Ve bir kadın anneyle rekabet ediyorsa çoğunlukla kadınlığıyla da rekabet ediyor demektir. Peki tabii burada bir iyileşmenin gelmesi lazım herhalde kadınlar için. Hı hı. Bunu fark edip ne yapabilirler? Bir kere samimiyet ve sadelik bana göre bir kadına en çok yakışacak iki kavramdır. Samimiyet ve sadelik. Ha, bu benim idealim. Herkes öyle olmak zorunda mı? Asla. Zaten sakın da öyle olmayın. Kimsenin istediği gibi kimse olmak zorunda değil. Ama ben burada hani bir ilham vermek, bir şey işaret etmek için bunu burada böyle paylaşıyorum. Kadın duygu demektir. Duygularını ifade etmekte perdeleyen, ketleyen biri ilişkiyi zaten sakat bırakacaktır. Dolayısıyla muhakkak duyguyu öğrendikleri, hem duyguyu tanımladıkları hem ekspresyonunu, yani dışa vurumunu öğrendikleri anneyle muhakkak kaliteli bir yüzleşme tavsiye ederim. Bu yüzleşmeden kavgayı söz etmiyorum. Böyle mahalle kavgası şey gibi olsun değil. Anneyi bir yeni gözlerle bir daha, onun hikayesiyle, onun babanızla evlenme hikayesi, annesiyle hikayesi, babasıyla hikayesiyle bir bütün olarak. Biliyorsun ben böyle bir çalışma yaparım danışanlarımla. Ve o hale geldiğimizde, bunları konuştuğumuzda, bu sandıkları açtığımızda yepyeni bir şey keşfediyoruz. Bir nevi kendimize yatırım yapmış oluyoruz. Hem de ne? Anneyi o zaman olabildiğince olduğu haliyle yüreğimize almak mı? Olduğu haliyle anneyi almak. Müthiş bir yumuşama. Bence kadınlara en çok yakışan şey anneleriyle ilişkilerini çok yumuşak bir seviyeye getirmeleri.
Bak hep derim ya, ben hatırlıyor musun eğitimde? Ben bir kadının yüzüne baktığımda onu görürüm ama onun yüzüne baktığımda gördüğüm şey aslında annesinin ifadesidir. Üzgün halinde de. Üzgün, kızgın, öfkeli, hatta kindar. Tabii annelerimizin hayatımızdaki yeri, bize verdikleri tabii ki tartışılmaz. O zaman şunu diyebilir miyiz? Annesiyle sorunlarını halletmemiş kadınlar. Evet. Burada çok güzel bir tüyo var. Bak çok güzel anladın. Ben biliyorsun sözün tamamı ahmağa söylenir diye bazen löp löp vermem. Anlaşılmasını isterim. Zaten bizim kanalımızı sanırım daha lezzetli kılan şeylerden bir tanesi de bu. Annesiyle ilişkisine baktığında bir kadının orada çok hazine yatar. Ama orada sahtelik de olabiliyor biliyorsun. Mıç mıç da mıç 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 da mıç mıç, hani aşk tohumlar, anneyle öyle konuşmalar falan, öyle bir şeyden söz etmiyorum. Kadın nedir? Kadın hayattır. Kadın doğurgandır, kadın yaratıcıdır. Kadın estetik olandır. Kadın duygulu olandır, duygudur, içerisidir, koruyandır, sakınandır, bir manada şifa verendir. Bunlara temas etmek lazım. Kadınlıkla derdi olan kadınla tıpkı erkeklikle derdi olan erkekle olamayacağı gibi bir kadın erkek ilişkisinden dengeli ve sağlıklı söz edemeyiz. Peki kadınlar annesiyle olan ilişkisini düzelterek nasıl bir ilişki kurmalılar annelerin? Neleri almaları lazım? Neleri çok alırlarsa daha güzel kapılar açılır diyelim. Annelerini taklit etmeyi bıraksınlar ya da annelerinden kaçmayı bıraksınlar. O kadar çok kadınla çalıştım ki anneme benzememek için neler yaptım biliyor musunuz hocam diye. Onun gibi olmamak için diye. Bu kadınların acısını ben çok iyi anlıyorum. Hani kötü anne olur mu videomuz var ya, referans olsun. Çocuklar haksız demiyorum. Bazen annelik kalitesinde arzu ettiğimiz seviyede annelik göremeyebiliyoruz. Ama ne olursa olsun onu öyle alabilmek. Ne kurtarmaya çalışmak, ne de onun tıpatıp aynısı olmaya çalışmak, ne de ondan köşe bucak kaçmamak lazım. Sizin söylediğiniz bize yaşam veren halini kabul etme. Aynen öyle. Bu olduğunda kadınlara ne kapılar açılır, ne gök kuşakları parlar diyelim. Senin yüzün bile şu an bir görseler. Görmesinler. İşte böyle oluyor. 32 tekmili birden diş gözüküyor. Tabii hepimiz için, yani erkekler için de anneyle olan ilişki kıymetli. Annemizden herhalde o dişilik taraflarımızı almamız da daha kaliteli ilişkiler mi? Evet. Evet. Daha neşeli bir yaşam mı? Bak yaşam şöyle şekillenmiştir. Erkek güneştir, kadın ay. Bu çok romantik bir teşbihti. Ben yıllardır 2007-2008 yılından beri Aşk Olsun seminerinde zaten böyle başlarım. Erkek güneş yani verendir. Kadın aydır, alandır. Erkekler biliyorsunuz daha çabuk terlerler, kas yapıları itibariyle daha sıcak, daha hareketli varlıklardır. Testosteron etkisiyle de. Tıpkı güneş gibidir. Kadınlar da ay gibidir. Dolayısıyla alabilen kadın, verebilen erkek makbuldür. Bunu daha sonra bir açalım, iyicene otursun. Biz bunu yapana kadar ama seminerleri takip edebilirler. Tabii orada daha detaylı olabiliyor. İşte göz temasıyla çalışıyoruz. Bu haliyle kadının bir güneş kaynağına daha çok ihtiyacı var. Çünkü kendi bir enerji üretemiyor. Bir güneş kaynağından alıyor. Güneş kaynağından alıyor ama 10 kat büyütüyor. Çevresine sevgi, şefkat, merhamet, bolluk ve bereket olarak yansıtıyor mesela onu. Ne güzel teşbihlediniz. Bu anlamda ilişkiye bu bir gerçektir. Kadının erkeğe göre biraz daha fazla ihtiyacı vardır. Dolayısıyla kadınlar ilişkilerini iyileştirdikçe yaşam kaliteleri doğrudan ve logaritmik artar. Erkeğin de iyi bir ilişkisi ona çok şey katar ama hani kadınınki logaritmik artar. O manada çok önemlidir. Bir önemi de şudur. Kadın hayat veren olduğu için kendinden olanı veriyor. Sonrakine
O da ondan aldığını ondan sonrakine veriyor. Yani yaşam kalitesini arttırmak kadını ve anneliğin kalitesini, ona bakış açımızı, davranışlarımızın kalitesini arttırmakla doğru orantılıdır. Kadınlarımızı üzmememiz, anlamamız, desteklememiz gerekiyor. Bana göre. Çok teşekkür ederiz yine. Eyvallah. O zaman sağlıklı, kaliteli, aşk dolu günler dileyelim. Olsun o halde.